Gelin konak olun, çay için. Çok teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı. Koy gelsinler olarda. Vallahi çok naziksiniz teyzem. Sağ ol. Burayı fethederken şehit olmuş olan birçok sahabenin mezarının da burada olduğu söyleniyor. Bir çizgide aynı alanda Aynen. evet, mescit, cami, kilise ve sinagog. Teşekkürler. Baba sen Türkçe konuştun. Türkçe konuştum babacığım. Şeye gideceğiz. Aleykümselam. Aleykümselam. Aferin. Nasılsın? İyiyim. İyi, ay maşallah. Siz nasılsınız desene. Selamünaleyküm var. Var merhaba. Merhaba da var, selam aleyküm de var. Derbent'i yine de hele hesap eləyirlər ki, Daroy 2. Yerusalim. 2. Yerusalem diyorlar değil mi? Diyorlar. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün Rusya'nın en eski şehri, daha doğrusu en tarihi şehirlerinden bir tanesi. Derbent'e geldik. Maaşkale'den Derbent'e uzandı yolumuz. Bu güzel tarihi şehri bugün hep beraber gezeceğiz, keşfedeceğiz. Rusya'nın yani tarih kokan 5000 yıllık tarihi olan en güzel şehirlerinden Derbent'e geldik Maaşkale'den. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla geldik ve şimdi şehir merkezine arabamızı park ettik. Yavaş yavaş turumuza başladık. Tabi burası tarihi dokusuyla muhteşem, eski şehriyle harika bir kent. Eski bir kent. Kentin tarihine tabi derinlemesine dalacağız buraya gelmişken. Tarihten bahsetmeden olmaz. Hemen şöyle gelir gelmez size şunları göstereyim. Ulduz yani yıldız. Şurası Arzu Market. Tabi yapılar eski tarihi ve Sovyet yapıları karışık burada. Burası tabi birazcık daha, şimdi söyledim ya, biz arabayla geldiğimiz için şehir merkezinde bir yere park ettik. Burası daha fazla yeni binaların olduğu, yeni yerleşimlerin olduğu bir bölümü. Şimdi tarihi şehir merkezine doğru ilerleyeceğiz. Biraz ilerleyince hemen böyle eski tarihi evler ortaya çıkmaya başladı. Eski tarihi evleri görmeye başladık. Gerçekten yapısı, mimarisi çok güzel. Tabii kaleye de çıkmak istiyorum ama görüyorsunuz hava biraz bugün bulutlu. Kasım'ın neredeyse ortalarındayız ve birazcık da serin bir hava var. Ama tabii yine de çıkacağım. Yani arkadaşlar burası Dağıstan'ın en özel, güzel bölgelerinden bir tanesi yine. Yani burada birçok medeniyet yaşamış, tarihi çok uzun zamanlara uzanan harika bir şehir. Gezimizin en başında sizlere biraz şeyi anlatmak istiyorum. Derbent'in genel durumunu, nüfusunu, etnik dağılımını, bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi 2021 nüfus sayımına göre Derbent'in toplam nüfusu 125.000 civarında. Bugün günümüzde 130.000 desek. Yani arkadaşlar Derbent'in bugünkü nüfusu 130.000. Bu nüfusun da en büyük kısmını Lezgiler oluşturuyor. 36.4'lük oranla. Onlardan sonrası ise Azeri Türkleri geliyor 35.1. Sırasıyla Tabasaranlar 12.2, Darginler 5, Ruslar %3, Agullar %3 ve Rutullar %0.8 olarak devam ediyor. Nüfusun en büyük bölümünü iki millet oluşturuyor. Azeri Türkleri ve Lezgiler yaklaşık %70 oranında. Hal böyle olunca tabi bugün ben fazlasıyla burada Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi burada göreceğimizi inşallah düşünüyorum ve umuyorum. Yol üstünde dedim ya, biz daha biraz merkezden uzağız. Şöyle bir mezarlığı da geldik gördüm. Yani gelmişken bir içine gireyim dedim. Burası Müslüman halkın mezarlığı. Evet. Şöyle ay yıldız da var zaten. Görüyorsunuz. Eski mezarlar da var. Ya burasının tarihi çok eskilere dayandığı için baksanıza, binlerce yıllık bir mezarlık belki. Tabi yeni insanları da buralara gömüyorlardır öldükçe, ki yeni mezarlar da var. Evet, burası da yol üstünde böyle bir yerdi sevgili arkadaşlar. Hem sizlere göstereyim hem de bir Fatiha okunmasına vesile olayım istedim. Evet, burada da bizim soydaşlarımız, Türk kardeşlerimiz, Allah rahmet etsin.
Buranın ismi de Kırklar Mezarlığıymış bu arada. Burada gördüğünüz üzere mezarlarda onların resimlerini de koymuşlar. Yani burada kim yatıyor, ne yatıyor, yeni mezarlıklarda böyle. Ve ay yıldız var tabi. Türk mezarlığı olduğu için çoğusu da Azerbaycan Türkleri olduklarından. Bakalım, bir de burada bir türbe var. Onu da göreyim dedim gelmişken. Arkadaşlar, mezarlığın ismi Kırklar Mezarlığı. Şöyle içeriye girerken tabi burası mezarlık ve tarihini ufaktan anlatayım size. Burasının Kırklar Mezarlığı olarak anılmasının şöyle bir sebebi olduğu söyleniyor. Bu isim muhtemelen 728 yılında Dağıstan'ı Araplara karşı savunurken şehit düştüğü kabul edilen 40 kahramana atıfta bulunmak için bu ismi almış. Bu da onların mezarının olduğu yer yüksek ihtimalle. Bu sebeple buraya Kırklar Mezarlığı diyorlar. Ve tabi burada Tütübike isimli bir Guba Hanı Fetih Ali'nin eşi Tütübike ve oğulları da yatıyormuş. Hasan ve Hasan'ın eşi Nurcihan burada metfunmuş. Enteresan bir yer. Yani sizlerle de paylaşayım dedim. Yani buraya gelmemdeki en daha büyük etkenlerden bir tanesi de aslında videomuzu buradan başlatmış olduk. Tarihi şehri gezerken. Buraya gelmemin en büyük nedeni, burası erken İslam dönemine ait de bir mezarlık. Yani İslamiyet yayılmaya başladıktan sonra 7. yüzyılda buraya da ulaşmış. Ve burada da dolayısıyla burayı fethederken şehit olmuş olan birçok sahabenin mezarının da burada olduğu söyleniyor. Haliyle bizim için, tüm İslam alemi için tabi önemli bir yer oluyor. O yüzden buraları da size göstereyim istedim gelmişken. Bakın ne kadar eski mezar taşları var zaten. Evler muhteşem. Arkadaşlar 1989 yazıyor orada. Herhalde yenilenmesi, renovasyonudur. Yani devasa güzel kapılar, ayva ağaçları. Baksanıza evlere. Kapılara bakar mısınız? Yani böyle tarihi dokusunu, bu ruhunu kaybetmeyen şehirleri aşırı derecede seviyorum. Yani buranın da böyle korunmuş olması çok güzel, muhteşem. Ve tabi böyle yerleri gezmek ayrı bir keyif katıyor geziye. Arkadaşlar, Derbent'in ortaçağ duvarlarına ulaştık. Burası tabi yani çağlardan beri savunmasıyla ünlü çok önemli bir eski şehir. Buranın tabi nüfusuyla başladık. Oradan anlatmaya devam edeyim sizlere arkadaşlar. Şimdi nüfusla ilgili rakamları zaten söyledim, biliyorsunuz. Tarihsel bağlantılarını anlatmak istiyorum size biraz. Derbent tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle birçok devletin kontrolü altına girmiş. Şehir Sasani İmparatorluğu döneminde, yani 3 ve 7. yüzyıllarda önemli bir savunma noktası haline gelmiş. Sasaniler de İran İmparatorluğu, İran Persli yani. 7. yüzyılda ise Arap fetihleriyle birlikte İslam etkisi altına girmiş. 11. yüzyılda ise Oğuz Türklerinin buralara göç etmesiyle artık Türkleşmeye başlamış. Selçuklu İmparatorluğu da 1067 yılında bu bölgeyi ele geçirmiş. Şimdi burada söyledim ya, nüfusun %35.1'i Azerbaycan Türkü. Hal böyle olunca insanın kafasına takılıyor. Yani ben de merak ettim, niye bu kadar fazlalar burada. Tabi burası Derbent, Rusya'nın en güneyinde, Azerbaycan sınırına çok yakın. Haliyle burada o sebeple de fazla Azerbaycanlı var. Fakat tarihsel olarak da burada fazlasıyla yaşamış Azerbaycanlılar. Bu da şu şekilde, şehrin tarihsel ve kültürel olarak Azerbaycan'la çok güçlü ilişkileri olmuş. Şehir tabi zaman zaman Azerbaycan'ın tarihsel sınırları içerisinde yer almış ve zaman zaman
Azerbaycan devletlerinin de kontrolü altına girmiş. Devletlerin en önemlisi de Azerbaycan'ın tarihi devletlerinden olan Şirvanşahlar zamanında Derbent Azerbaycan kontrolüne zaman zaman girip çıkmış. Yani arkadaşlar 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Şirvanşahlar döneminde Derbent zaman zaman Azerbaycan'ın tarihi yani devletlerinden Şirvanşahların kontrolü altına girmiş çıkmış. Hal böyle olunca da o dönemlerden itibaren yani ta Selçuklulardan başlayan Türkleşme ve Azerbaycan nüfusunun burada artması daha da fazlalaşmış ve günümüzde bugün burada yaşayan Azerbaycanlılar onların torunları ve tabi yani burada %35 oranında Azerbaycanlılar yaşasa da çok çeşitli etnik bir yapı var Dağıstan'ın tamamında olduğu gibi. Tarihi sur kapılarından içeriye adımımızı attık. Şehir gerçekten de çok güzel. Şurada çudu yazıyor. Çudu yapıyorlar. Ve bakın. Evet, evler surlarla birleşmiş. Tarihi Orta Çağ duvarları bunlar. Orta Çağ'da yapılmış Sasaniler zamanında. Şehrin de savunma anlamında gücünü çok fazla arttırmış. Şehrin hemen iç duvarına girince hamam, etnolavka yani etnik pazar diyebiliriz. Şurası da hamam, eski hamam, Türk hamamı. Ve şehir artık bundan sonra tabii daha fazla tarihi şehrin içerisine girmiş olduk. Biz tabii arkadaşlar yavaş yavaş yürüyerek kaleye kadar çıkmaya karar verdik. Bu arada da sizlere bu güzel tarihi şehrin tarihi daracık sokaklarını göstermek istiyorum. Gerçekten büyüleyici bir şehir. Ama tabii herhalde havanın biraz kapalı olmasından ya da biz daha tam doğru yerlere gidemedik. İnsanlarla pek karşılaşamadım. Baksanıza. Arkadaşlar tabii Derbent'in ismi uzun yıllar boyunca yani tarihi boyunca daha doğrusu bir kapıyla ilişkilendirilmiş. Bunun sebebi de tarihi İpek ticaret yolunun Kafkasya'ya açılan kapısı konumunda. Yani Orta Doğu'yu, Çin'i, oradaki ticareti çağlar boyunca, tarihler boyunca Kafkasya'ya taşımış. Bu sebeple de buraya bir kapıya ithafen bir isim verilmiş. Uzun yıllar boyunca burası İpek yolu ticaretini elinde tutmuş. Kafkasya'ya açılan değerli taşlar, madenler, para değişimleri falan hep bu şehirde olmuş. Bu sebeple tam anlamıyla bir güvenlik şehri olmuş burası. İsmi de buna bağlantılı olarak oradan geliyor. İsmi şu anki ismi Derbent. Bu da Farsça bir kelime. Dar yine kapı demek. Bent de set demek. Yani burayı kapı yine Kafkasya'nın kapısı setti anlamında kullanmışlar. ...2000. il Papaganim Ali Gulibey kızı Sultan Nova'dan Yadigar. Evet, Azeri Türkçesiyle, Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış bir hayrat. Selamünaleyküm. Aleyküm. Türkçe biliyor musunuz? Turetski. Turetski, Azerbaycanski, gavariti. Hele. Heri. Nasılsınız? Ben çekebilirim değil mi? Hele. Türkiye'den geldim de sizi Çok ziyarete güzel. geldim. Çok güzel, çok Nasılsınız? güzel. İyisiniz inşallah. Yaman değil. Anlıyor musunuz amca? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu da benim oğlum. Allah saklasın, Allah Amin. saklasın. Merhaba. O mən annemdir. Annen de. Ha, o Türk dili yaxşı da. Aa,
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Как вы? Как Normalno. здоровье? Nasılsın teyze? İyisin. İyi misin inşallah? Çok sağ ol. Sen Yaxşı. Türkçe Siz konuştun ne baba. dersiniz? Biz Gelin de konağımız olun. teşekkürler. Baba sen Türkçe konuştun. Türkçe konuştum babacığım. Şeye gideceğiz. Aleykümselam. Aleykümselam. Aferin. Nasılsın? İyiyim. İyi ay maşallah. Siz nasılsınız desene. Selamünaleyküm var. Var merhaba. Merhaba da var. Selamünaleyküm de var. Gelin konağı olun. Çay için. Çok teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı. Koy gelsinler olarda. Vallahi çok naziksiniz teyzem. Sağ ol. Allah ömür versin. Hepinizi gördüğüme çok memnun oldum. Sadece bir selam vereyim istedim. Aleykümselam. Sağ Burada olun. köylü Türkler de burada. Köylü Türklerdir değil mi? Osmanlı İmperiyadan gelen Türkler. Çok güzel. İşte ben de ziyarete geldim. Biz dili yitirmişik. Yitirdin mi? Yitirme abi, Ya, konuş ya. bilmemişik. Biz böyle Bak konuştuk. maşallah teyze sen çok güzel konuşuyorsun. Уже laf Türkçe olmayan da Azerbaycan dili, Türk dili, Rus dili Karıştı hepsi. Doğru. Tamam çok memnun. Hayır, var. Çağırmaları da gelsinler. Buyurun. Bir daha konak çay olun. içek. Bir kaleye çıkalım belki Oldu. dönüşte, tamam mı? Oldu. Çok teşekkür Biz Çünkü burada. zamanımız çok az, o yüzden çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum abi. Biz de memnun Teyzem çok sağ ol. Allah Sağ razı olun, olsun. Allah ömür versin. Amin. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah ömür. Hadi iyi günler size. Paka paka desene Timur, güle güle. Pakara. Görüşürüz. İnşallah. Evet. Güzel gördük. Selamımızı verdik en azından. Onları da gördünüz. Allah razı olsun, çağırdı ama bizim çok da vaktimiz yok. Hocam, Biliyorsun. ben de biliyorum. Biz Türkçe konuşuyoruz, gördünüz valla. Allah razı olsun. Ablalar, teyzeler hemen içeri çağırdılar ama gerçekten benim çok vaktim yoktu aslında. Yani oturmayı çok isterdim. Daha kaleyi falan gezeceğiz. Bakalım, belki geri dönüşte görürsek onlara uğrarız ama gördünüz ne kadar samimi, içten davrandılar. Vallahi buralar böyle. Tam da buranın Türk izlerini anlatmaya çalışıyordum. İyi oldu. Sizlere de en azından insanları da biraz göstereyim istedim sevgili arkadaşlar. Tabi şeyi söylemedim aslında arkadaşlar. Burası Derbent. Şu an Rusya'nın en güney şehri ve Azerbaycan sınırında. Bir tarafında da, doğusunda da Hazar Denizi var. Kuzeyinde ise Dağıstan, Mahaçkala var. Biz de o yönden geldik. Haritasında zaten koyarım. Yine tam olarak nerede olduğunu anlarsınız bu güzel şehrin, ama güzel ve özel bir şehir. Şöyle, şu an tabii yine turistik de bir yer olmuş. İç şehri, halılar, kilimler, papakalar satıyorlar. Nerede buldum bak. Bakın. Gel. Hop. Yerel bir rehber buldum kendime. Gidelim mi kaleye? Davay. Arkadaşlar gözümüz aydın. Yağmur da başladı. Derbent'in isminden bahsediyordum size. Derbent, söylediğim gibi Farsça kökenli bir kelime. Der, kapı demek. Bent de set demek. Yani burayı Hazar'ın kapısı, Hazar'ın setti anlamında kullanmışlar. Antik dönemde Yunan tarihçi Herodot bölgeyi Kafkas kapıları olarak adlandırmış. Sasani İmparatorluğu döneminde Darbant adıyla anılmaya başlamış ki bu dönemden günümüze kadar da ve bugün de hala bu isimle anılıyor. Arap fetihlerinden sonra ise buraya Bab el Abbab denmiş. Yani kapıların kapısı. Rusya'nın klasikleri arabalarda tabi. Burada sık sık önümüze çıkıyor. Baklavalar, piraşkiler de var. Bunlar daha çok Azerbaycan usulü. Tabii tüm Kafkasya'ya da yayılmış. Şehrin adı Arapların fetihlerinden sonra Bab el Abbab, yani kapıların kapısı anlamında. Aslında bu tabii Arapçadan çevirdiğinizde sadece kapıların kapısı değil, karakol anlamında da kullanılıyor. Yine şehrin güvenliğine aslında işte Hazar Denizi'ne, Kafkasya'ya geçişin kapısı olduğuna ithafen bu isim verilmiş. Hediyelik eşya bir peçka. Yeme içme de var. Hediyelik eşya da satıyor abla, böyle yerel. Bak. 800 lira 1000 ruble, yani 800 ruble 1000 ruble. Şu 800 ruble
Çaydanlıklar 800 ruble. Ablam da bu satıyor. Türk dilli halklar arasında ise şehrin ismi Demir Kapı olarak biliniyor. Tabi bu ismin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bir Derbent'le ilgili bahsettiği bir yere istinaden söylüyorlar ama aslında bu bütün Türk dilli halkların Demir Kapı. Yine aslında demir de bizde sağlamlığı, güvenliliği sembolize eder. O yüzden buranın güvenli, sağlam bir şehir olduğunu anlatmak için kullanılmış bu Demir Kapı bana kalırsa. Şehir yavaş yavaş ayağımızın altında kalmaya başladı. Kaleye çıkarken. Tabi söyledim ya, bütün dillerdeki isminin karşılığı böyle. Tabi Lezgince'de de buraya Sılarar diyorlarmış. Tamamen farklı bir kelime bu söylediklerimden ama anlamca yüksek ihtimalle söylediğim diğer kapıyla iniltili isimlere bağlantılıdır diye düşünüyorum. Bilen varsa da yazsın. Lezgince ne demek? Kaleye çıkıyoruz. Kaleye ulaştık arkadaşlar. Yani şehrin, Eskişehir'den kaleye ulaşmak yaklaşık bir 15 dakikamızı aldı yürüyerek. İşte karşınızda Derbent Kalesi. Şehrin muhteşem savunma hattını gösteren mükemmel bir yapı. Şimdi içeri gireceğiz. Biletleri de buradan, bu makineden alıyorsunuz. Yani kasa yazıyor orada. Buradan alıp sanırım şuradan da içeri gireceğiz. Arkadaşlar Derbent Kalesi, yani diğer bir ismiyle Narınkala, yani Türkçesi Narin Zarif Kale. Burası asıl Derbent Kalesi, Narinkale, yani Citadel olarak bilinen yeri. Citadel de yine kalenin Latin dillerindeki ismi. Az önce geçmiş olduğumuz surlardan, yani şu aşağıda aslında şehri oluşturan surlar ve böyle buraya kadar olan surlar Derbent eski şehrini oluşturuyor. Kalede zaten Maaçkale'de anlatmıştım. Kale Türkçe eski yıllardaki, yani eski çağlardaki şehir ismini temsil ediyor. Bu da şöyle düşünün, yani eskiden bugün İstanbul Suriçi, yani İstanbul Kalesi'nin olduğu yer sadece İstanbul şehri olarak biliniyordu. Burası da bunun gibi, yani o dış surlar, orta çağ duvarları buranın şehri. Burası da Narınkale. Şimdi kalenin içine gireceğiz. Orası tabii aynı zamanda bir müze. Tabii gelmişken ben içeride neler var neler yok, tarihe ilişkin birkaç şeyleri de görmek istiyorum. Derbent'in de takdir edersiniz ki buradan muazzam bir manzarası var. Tabii bugün havalar gördüğünüz gibi birazcık bozuk. O yüzden çok fazla görünmese de şurası Hazar Denizi, Derbent şehri ve kale. Evet, içeri girdik. Yani Narınkale Derbent Kalesi'nin antik iç kalesi ve şu an içindeyiz bu Narinkale'nin. Derbent Narinkale Zarif Kale'nin içine girişte 200 ruble, yani 2 dolar. Kişi başı, çocukta 100 ruble, 1 dolar. Поднимите, вот туда зайдите в это здание, посмотрите макет города, все дела, и вот так по кругу можно. Ага, все. Selamun aleyküm. Алейкум ассалам. Türk müsün kardeş? Нет, я лезгин, но азербайджанский понимаю, турецкий тоже по мелочи знаю. Biliyor musun Da, Türkçe biraz? da. Anlatsana biraz Türkçe, burayı anlatır mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum знаю. Yok. Yok, Da, вот az это biliyorsun, знаю. anladım. Da, da. Çok Az memnun oldum. biliyorum. Tamam, sağ ol. Rehberi yakalamışken size biraz rehber bilgisi sunmak istedim ama gördünüz, Türkçesi yetmedi. Derbent'in çok uzun bir tarihi var. 2000 yıldan daha fazla. Burası da bir maketi. Elle dokunmayın yazıyor burada da. Timur. Şehrin 6. yüzyıldaki. Eta hangi yıl abla bu? Какой год? 19. asır. 19. asırda yapılmış haliymiş abla. Sağ ol, geleceğim sana. Türkçe anlat abla, hadi. Anlat, bu şehir nasıl yapılmış? İki duvar arasında değil mi?
Yukarıda kale. Hı hı, yukarıda kale. Yine de bir divar Tabasaran rayonuna 42 kilometre Kilometre. var idi Tamam, uzaklıkta. uzaklıkta. Anladım. Ondan 25 metre o divardan 42 metre giden divardan biraz kalıp bu divar 25 kalın bu divar. Ha, 25 metre Cuma kalınlığında. Meşit'ten Tamam. aşağı biraz kalın. Anladım. Birisi Mayakaca kalın. Mayaka kadar gidiyor orası. da. Mayaka kadar kalın 85 Anladım. da. Yine de var idi böyle divarlar 3 yerden bağlıydı şehir. Anladım. Şöyle şu 3 kapıdan değil mi? Bunlardan. Kapı var, orta kapı, çarşı kapı, orta kapı da şu put. Burası mıydı orta kapı? Burası mı? Hamsından güzel divar. Hamsından güzel duvar burasıydı değil mi? Orta kapı, Cuma Meçetek'ten. Kırklar kapı, Petr Kırklar kapı. Первыми встречательный kapı. Anladım. Peter geldiğinde. Petr geldiğinde bu divarda O kapıdan girdi. da karşılayımlar. Anladım, çok Bu. güzel. Hı hı. Meçit, Meçit, Cuma Meçit bu zaten. 6. esir. 6. asırdan. Tamam. Minaret meçit. Minaret 12. Meçit o esir. da. Kaçıncı asır? 12. 13. asır. 12. asır. 13. Şuradaki, tamam. Храм armянski. Bu evet, Ermeni kilisesi Ermeni şu. kilisesi. Bu da. Как muzey. Şimdi müze gibi mi? O çok güzel. Bakabilirsiniz. Bu уже yok. O yok Bu mu artık? dağılır. 53. yılda dağılır. Ha, bunu 53. Bu yılda sinagog. yıkmışlar. Yevreyler. Ha, Yevreylerin sinagogu. Bu da Yahudi. Şimdi Yahudi. Meçit, hram, Yahudi. 3 evet. religiya. hamısı Ablam bak ne güzel yaşayır. söyledi. Bugün de yaşayır. Doğru. Bak 3 din bugün de halen Hele burada yaşıyor bir diyor. küçede. Hele Evet. bir küçede. Bir çizgide aynı alanda. Bir çizgide, aynen. Evet. Meçit, Mescit, cami, kilise ve kilise, sinagog. Sinagog. Hepsi aynı alanda 11 şu kadar tane yerde. vardı sinagog. 11 tane vardı, bir tane kaldı. Burada tane çok kaldı. Yahudi de yaşamış önceden değil mi? Yaşamış. Yahudi yaşayanda burada deyirlər ki, Yahudi ilə çörək kesmək olar. Hələ deyirdilər, mən özüm Anladım. Şimdi az kaldılar ama. ha? az qaldılar. Onlar gəlmişdilər. Onlar bu divarları belə tuturdular, ağlayırdılar. Ağlıyordular değil mi? Onlar deyirlər ki, bura bizim Öz yurdumuzdur öz diyor. yurdumuz kimikdir. Doğru. Şu Onlar da çok erken gelmişler ama buraya. Dərbəndi yenə də hələ hesab eləyirlər ki, Daroy 2. Yerusalim. İkinci Yerusalem diyorlar değil mi? Diyorlar onu, Doğru, da. onlar Da. evet. Duydunuz, Yahudiler de buraya ikinci Yerusalem diyorlar. Ya, bu Kale şimdi bayat- bu bayat Citadel kapı. dediğimiz yer. Burası Citadel yani antik Citadel, kale. da. Citadel. Hamam 17. əsr. Aha, şurada hamamı var. Zaten bunun Han içindeyiz. hamamı Han hamamı. 18. əsrdə 18. burada olub yılda. Fətəli xan Kubinski, Azərbaycan. Ha, Azerbaycan Kuba, Şahı, Kuba Şahı. Kuba Şahı Ali Paşa'yı- Han'ın zamanında. Da. Tutub Evet. ki, onu arvadı Tabii ki. 40'larda. 40'larda yatıyor. Gittim oraya. Yatıyorum. Gitmişsiniz hocam? Gittim. Oradan girdim ben de. Orası güzeldi. Güzeldir. Ha. O yanındaki 40 tane onun uşakları mı? Oğlu, gəlini, Oğlu, gelini öz ve ailesi, simyesi değil mi? Ailəsi. Da. Evet, tamam abla, çok teşekkür ederim. Mənəsi istoriya çox dövlətli, как говорится. Devletli Bogатая. kadın. İstoriya bogатая у нас. Bagati, anladım. Devletli, Devletli. ihtişamlı kadın. Da. Heybetlidir diyorsun yani değil mi? Teşekkür ederim abla. İsmin neydi bu arada? Senin adın kim? Leyla. Leyla abla. Leyla. Tamam, doğru söylemiştin. Ben de Selçuk, çok memnun oldum. Bunlar yani şey, diş mi o? Ne? Yok, bu beden. Arvat bedeni. Arvat bedeni, heykel yapmışlar. Heykel Anladım. yapmışlar. 5000 yıllık heykeller arkadaşlar. Kadın heykelleri. Avrat bedeni diyorsun abla değil mi? Doğru anladım. Evet, bunlar da yine 5000 senelik Hem mi? raskopka. Hem hepsi bunların antik Tarih. eserler, tarihi eserler. 5000 yıl öncesine kadar uzanan bir yer. Baksanıza, çanak, çömlek, Beləsi küpler. köklər. Mənim anamda beləsi kök var. Alma suyu tuturlar. Almaz. Alma. Ha, alma satıyorlar. Elma satıyor bunun içinde diyor abla. Bak böyle küpleri var. Küplərdən.
Çok güzel. Pomidor, salini, bizde bereslerde tutursan harap olmur. Холодильники. O vaxtaki холодильник yok idi. Bunlar da yine Medni. Medni. Medni monetler. Oo, eski paralar. Eski paralar. Vallahi burası tam bir antik cennet gibi yani. Çok sevdim. Ablam sağ ol Leyla abla. Leyla ablanın da anlattığı gibi bu duvar ve bunun gibi diğer duvar. Az önce gördüğünüz makette zaten. Onların en tepesinde Citadel bulunuyor. Yani bu Narinkale bulunuyor. İkisi arasında kurulmuş 2000 yılı aşkın tarihi olan bir şehir. Tabi bölgenin tarihi milattan önce 8000'lere 5000'lere daha fazlasına kadar da gidiyor. Ablanın anlattığı da şuradan. Burada Tabasaranlar diye bir millet de var. Onların yaşadığı yöne doğru bu duvar 42 kilometre şu tarafa doğru devam ediyordu diyor. Yani burası Kafkasya'nın korunmasında, buradaki ticaretin gelişmesinde, İpek yolu ticaretinin buralarda kontrol altında tutulmasında en önemli şehir olmuş. Burası dağ kapı, yani dağlara açılan kapı. Kalenin alanı da yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğünde. Boyutları 180 metre genişliğinde ve 255 metre uzunluğundadır. Ve kale aslında böyle düzensiz bir şekle sahip. Yani tam bir düzeni yok, o şekilde yapılmamış. Kale içinde hamam kalıntıları, su temin sistemleri ve Şah Sarayı'nın da yine kalıntıları bulunuyor arkadaşlar. Tabi kale ile ilgili söylenecek en birinci şey ise aslında bu kale 6. yüzyılda Sasani hükümdarı 1. Hüsrev tarafından inşa ettirilmiş. Kale Hazar Denizi kıyısına en yakın tepenin üzerinde yer alıyor. Burası Han hamamıymış. Derbent Kalesi 2003 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş Narinkala ile birlikte. Tabi kale yüzyıllar boyunca stratejik bir öneme sahip olmuş ve farklı medeniyetler tarafından da kullanılmış. Yani özetle Derbent Kalesi genel olarak tüm savunma sistemini ifade ederken, yani büyük duvarlar. Narinkale ise bu sistemin iç kale kısmını oluşturuyor. Size arkadaşlar şeyi göstereyim. Burası da zindan, hapishane. Bakın aşağıda da maketleri var mahkumların. Görünüyor mu bilmiyorum. Tarihi de 14. yüzyılla 18. yüzyıl arasında kullanılmış. Derbent Vicerai Sivodnia, yani Derbent'in dünü ve bugünü diyor burada. Şöyle duvarlara Derbent'in eski resimlerini ve yeni resimlerini asmışlar. Derbent 20. yüzyıl, 21. yüzyıl, yine 20. yüzyıl, 21. yüzyıl. Böyle eski resimlerle yeni resimleri karşılaştıran bir duvar yapmışlar. Bunu da sizlere göstereyim, sizlerle paylaşayım istedim. Pivnoy bar. Bakın 20. yüzyılda bar. Genç insanlar o zaman bile bardalar. Ve şimdi orası süpermarket olmuş. Selamünaleyküm. Kardeşle tanıştık. İsmin ne? Yusuf. Yusuf, memnun oldum. Azerbaycan türküsün. Hani, Hadi. hoş geldin. Hoş bulduk. Benim ismim de Selçuk. Çok Vay memnun oldum. Çok memnun oldum. Burada senin ismin neydi abi? Ben adım Əqil Baba. Egil Baba. Egil Baba'yla da tanıştık ama ne bu, şunu mu işletiyorsunuz abi siz? Ya, Turistler geldi. Turistlere geldi. Ha, o yapıyor. Merhaba baba. Ha. Ha, anladım. Şimdi camiye doğru gideceğiz. Bayat Kapı'nın yanındayız. Burası Bayat Kapı'ymış. Aşağıda Orta Kapı var. Burası kaç yıllıktır? 5000 seneden fazla mıdır? 5000. 5000 değil mi? Beş- Demir Kapı Derbent. Demir Kapı Derbent. Evet. Biz Türkler Demir Kapı diyoruz buraya. Biz de Evet. Türkiye'yiz. Tabii. Tarihimiz Atababa Türk'tür. Ata baba, evet, hepimizin aynı. Oğuz Türküdür.
Yani burada yaşıyor. Burada mı yaşıyordu? Daha değil. Burası da Azerbaycanlı Gumri Baba, şair, 18. yüzyılda yaşamış. Tam tarihi bilinmiyor ama işte Gümrü, yani bugünkü Ermenistan'daki Gümrü şehriyle alakalıdır diye düşünüyorum isminden, mahlasından. Evi de burasıymış. Yine Derbentli kendisi. Burası da hamam değil mi? Köyüne hamam. Köhne hamam burası da. Karını Vastoş'un Vaynar. 8. əsrdə əsr. 8. asırdan kalma hamamı burası da Derbent'in. Yine 6. asırdan kalma tarihi bir mescit. Kilise mescidi deniyor buna. 6. asırdan kalma bir mescit, cami, kilise mescidi diye söyleniyor bu. O da var. Yani Derbent'in her yerinde başka güzel bir yer var. Şimdi meşhur Cuma Mescidine geldik Yusuf kardeşimle, Ehli Baba ile beraber. Bakalım, buraları da bir gezelim, dolaşalım. Ehli Baba, bu 800 yaşında bu ağaç. Şu ağaç 800 yaşında. O zaman bu buraların en eski ağacı. Şurada. Bunlar kökleri de uzak değil. Kökleri de çok derindir. Tabi. Bunların kökleri de çok derindir. Doğru diyorsun. Bu Cuma Mesciddir. Şəhərdə Bu birincidir bu. güneş saati. Cuma Mescidi, evet, bu şehrin en önemli yapısı. Kapısında da böyle 700-800 yaşında koca koca kavak ağaçları var. Burası medrese bölümü. Dükkanlar, hanlar, pazarlar var. Şimdi Yusuf, içeri girebilir miyiz? Restorasyon istedik. Restorasyon. Restorasyon da var. İçeri girip çekmek olur mu? Можно снимать? Burası da indi tuzdu da. Remont zattı tuz, muz. Camiye giriyorum tabi. Restorasyon var. O yüzden caminin belli bir bölümünde namaz kılınıyor. Şurada bir namaz kılalım. Tabi caminin içi çok güzel. Cami eski bir bazilikanın temelleri üstüne yapılmış. Tabii ki erken dönem İslam eserlerinden bir tanesi ve en eski mescitlerinden bir tanesi İslam'ın. O yüzden de ayrı önemli bir yeri var. 6. yüzyıldaki bazilikanın temelleri üstüne yapılmış. 7. yüzyılda yapılmış. 7. yüzyılda, yani 600'lü yıllarda ilk kez Müslümanlar Hazreti Ömer zamanında buraya gelmişler. Sevgili arkadaşlar, cami içiyle görüyorsunuz büyüleyici ve erken dönem İslam mimarisinin en önemli örneklerinden bir tanesi bu cami. İsmi de Cuma Camisi. Daha başka 3 ismi daha var. Merkez Cuma Camisi diyorlar buraya. Büyük Cami, Cami-i Kebir diyorlar ve aynı zamanda Yusuf Bey Camii olarak da isimlendiriliyor ve Rusya'nın da en eski, en tarihi camisi burası. Şu arka tarafta işte mihrabın olduğu yerde restorasyon var. Yusuf kardeşimle gezdik. Bir daha söyle Yusuf, buralar medrese değil mi? Medrese, Kur'an dersi kesiliyor. Kur'an dersi okutuluyor buralarda. Bora. Evet. Kur'an kursu yani buranın. Cuma Mescidi'nin de yine şöyle kapısında göstereyim size. Cuma Camii, Büyük Cami olarak geçiyor. 133 yılında Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik döneminde Mesleme bin Abdülmelik tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin yapımı Arap ordularının bölgeyi fethetmesinden sonra gerçekleşmiş. Zaten az önce ilgili bilgileri verdim. Yani Derbent'e geldiğinizde gezilecek, görülecek yerlerin en başında
Yani zaten şehrin tarihi dokusunun tam ortasında muhteşem bir mescit, cami. Tamam Yusuf kardeşim, teşekkür ediyorum. Ben nereden gideyim? Aşağı gideceğim. Buradan. Çok sağ ol. Çok memnun oldum. Ben de. Bir şey diyor musun Türkiye'ye? Büyük selamlar Derbent, Demirkapı Derbent'ten Türkiye'ye büyük selamlar. Ve aleykümselam. Çok sağ ol. Evet, Cuma Camii'nden ayrılıyorum. Cuma Camii de tabii ki Derbent'in kendisi, Derbent Kalesi gibi. O da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İyiyim arkadaşlar. Ya buraya gelmeden önce buranın tabii bu kadar büyüleyici olduğunu bilmiyordum ve tabii asıl yani beni birazcık şaşırtan tarafı burada bir Yahudi tarihinin de geçmişinin de olması, hatta mezarlıkları varmış ve bu Yahudiler burayı, yani dağ Yahudileri burayı 2. Yerusalem olarak görüyorlarmış. Leyla abla da müzenin içinde zaten söyledi. Yani gelip buradaki duvarlarda sanki İsrail'deki ağlama duvarı gibi burada ağlayıp dua ediyorlarmış. Enteresan geldi bu. Tabi diğer bir tarafı da buranın yani ne kadar farklı, ne kadar güzel bir yer olduğunu özetleyen bir şey de yine cami, kilise ve sinagogun hemen hemen aynı alan içerisinde bulunması. Bu da tabi hem ne kadar derin bir kültüre hem de ne kadar barışçıl bir şekilde yaşadıklarını gösteriyor. Şehrin tabi bu görmüş olduğunuz surların ve Derbent Kalesi'nin birkaç tane girişi var. Bunların isimleri de şöyle: Derbent Kapısı, Orta Kapı, Kırklar Kapı, Deniz Kapısı, Dağ Kapısı gibi isimleri var. Yani yaklaşık 6 tane kapısı var ve bunların hepsinden bu surların içine bugün hala girilebiliyor. Ecdadımızdan Evliya Çelebi de buralara kadar gelmiş ve Derbent Kalesi'ni, şehrini şöyle tanımlamış: deniz kıyısında dörtgen biçimde taştan yapılma bir kaledir. 8 tane sağlam kulesi ve her kulede irili ufaklı toplar vardır. En yüksek burcunda ise bal yemez toplar olup limanı korur. Burası Halep'in iskelesi olmakla Serhat gibidir. Kalenin duvarı 2 kat olup burç ve kaleleri pek sağlamdır. Doğuya bakan yakada 2'şer kat demir kapıları, hendek üzerinde ağaçtan bir köprüsü vardır. Kale içinde 300 kadar ev, dizdar ve 70 kadar kale neferi bulunur. Kale çepçevre 800 germe adımdır diye söylemiş. Tabi bazı tarihçiler onun anlatımının biraz abartılı olabileceğini söylüyorlar. Bu mesela çok detaylı vermiş olduğu bilgilere ilişkin. Ama tabi bence güvenilirdir. Çünkü kendisi zaten devlet erkanıyla falan hareket edip kimsenin giremediği yerlere giren bir seyyahtı. Burada da bir Ermeni kilisesi var. Az önce dedim ya, zaten yukarıda da görmüştük. İşte orası, burası. Yine eski tarihli bir kilise. Evet, diğer bir güzel tarafı da tabii ki, yani Türk'üm dediğinizde burada bütün kapılar açılıyor. İşin aslı neredeyse tüm Kafkasya'da öyle ama burası için daha özel. Yani Azerbaycan Türkleri kardeşlerimiz burada, biz Türk'üz dediğin anda hemen yardım etmek istiyorlar. İşte ne bileyim, gel gezdireyim, götüreyim, bir ihtiyacın var mı, gördünüz eve çağırıyorlar, yemek ye, çay iç, sağ olsunlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi acıktım ve bayağı da gezdik galiba. O yüzden bakalım bir şeyler yiyelim. Derbent'te ne varsa, ne meşhursa ondan yemeye çalışalım. Burada Muhiddin de Türkçesi Muhiddin tabi. Karşılaştık, kendisi lezgin ve enteresan bir şey söyleyeceğim yine tabi buranın insanına ilişkin. Yani ben sadece adresi sordum, sağ olsun tuttu kolumdan, beni ta buraya kadar getirdi. Şimdi de seni gitmen gereken yere kadar götüreceğim diyor. Allah razı olsun, ne diyeyim. Pasiba Muhiddin. Evet, Mayak restoran, yani Здравствуйте. Моя жена, ребенок здесь. Да, они. Ага.
Spasibo большое. Çok güzel. Siz Türkçe biliyor musunuz? Нет? Лезгин? Нет, Даргин. Какой? Даргинка. Даргинка. Отлично. Спасибо. Пожалуйста, вам приятного. Спасибо. Derbent'e Dağıstan'a özel yine efsane yemekler gelmeye başladı. Neydi bunun ismi Rita? Fesali. Fesali. Bu Da, fesali. baba ganuş. Ha, bu baba ganuş zaten bizim. Fesali. Bu da çudu. Dağıstan çudusu. Margarita da buhlama çorbası söyledi. Çorba bu. Hindi etinden. Hindi etini şey yapıyorsun. Çorba yiyorsun. Ben mercimek ne bileyim, ben yemiyorum galiba öyle şeyler ya. Bir de kebap söyledik her zamanki gibi. Böyle yani buradaki yerel yemeklerde bu şekilde kebaplar, tavuk şiş. Hadi bakalım yiyelim, bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü güzel Derbent günümüzü de noktaladık ve bu masaya da toplam 6000 ruble gibi bir rakam ödedik. Yani 1800 lira falan gibi bir şey yapıyor. Aslında baktığınızda büyük bir tutar gibi görünebilir fakat Rusya şartları için çok da pahalı değil. Ve tabi tek gelirseniz de çok daha uygun seçenekler. Sadece bir çuduyla da doyabilir insan aslında. Ben biraz da size göstermek için buradaki yemekler, yaşam nasıldır onun için bu tarz sofralar söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Günün de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar.